Ejderhalar hakkındaki her şeyin bir yanılgı olduğunu kanıtlayan live action Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmi sonunda vizyonda. Gelin sıska bir Viking çocuğunun en korkulan ejderhayla kurduğu dostluğun koca bir halkın kaderini nasıl değiştirdiğini birlikte inceleyelim. Hikayemiz, haritanın kenarında unutulmuş, sürekli sisli ve ejderha saldırılarıyla lanetlenmiş Berk Adası'nda başlıyor. Burası, kayalıkların ve hırçın dalgaların dövdüğü, ahşap evlerin savunma amacıyla birbirine sokulduğu, kışın tadını çıkaran, sert, inatçı ve ejderha avlamayı bir onur meselesi olarak gören Vikinglerin evi. Ve bu devasa Vikinglerin başında, kabilesinin en korkusuz lideri, tek bir yumrukla dağları devirebilecekmiş gibi duran, omuzları bir kapı genişliğindeki Stoik var. Stoik, halkı için yaşayan, onların güvenliğini her şeyin üzerinde tutan bir lider. Stoik'in ise taşıması zor bir hayal kırıklığı var. Oğlu Hiccup. Hiccup, bir Viking'den çok rüzgarda savrulan bir yaprağa benziyor. Babasının ve akranlarının aksine devasa kasları yok. Onun gücü, demirci ocağında ateşle şekillendirdiği tuhaf icatlarında ve keskin zekasında gizli. Ancak bu özellikler, kaba kuvvetin her şey demek olduğu Berk'te pek bir anlam ifade etmiyor. Bu yüzden de kimse, özellikle de babası, tarafından ciddiye alınmıyor. Hiccup'ın tek hayali, bir gün bir ejderha öldürüp kendini kanıtlamak, babasının gözlerindeki o hayal kırıklığını silmek ve belki de adanın en yetenekli, en gözüpek genç savaşçısı olan Astrid'in dikkatini çekmek. Adanın en büyük sorunuysa ejderhalar. Naddırlar, Gronkle'lar, Zippleback'ler, farklı türlerde, farklı yeteneklerde yüzlercesi sürekli köye saldırıp hayvanları çalıyor, evleri ateşe veriyor. Ama aralarında bir tanesi var ki, Vikinglerin kamp ateşi başında fısıldadığı bir kabus olmuş durumda. Gecenin öfkesi. O kadar hızlı, o kadar gizemli ki kimse onu görüp de hayatta kalamamış. Sadece ardında bıraktığı mor plazma patlamaları ve uğursuz bir rüzgar sesiyle tanınıyor. O adeta gecenin kendisi. Yine böyle kanlı canlı bir ejderha saldırısının ortasında Hiccup herkesten gizli yaptığı, mangal adını verdiği ağ fırlatan icadıyla ortaya çıkıyor. Babasının içeride kal emrini dinlemeyip gecenin öfkesine ait olduğuna inandığı o tiz sesi duyduğu an ateş ediyor. Ve gecenin karanlığında kaybolan bir çığlık. Onu vurduğuna yemin edebilir. Ama kaosun içinde kimse ona inanmıyor. Aksine, yarattığı kargaşa yüzünden diğer Vikingleri engelliyor ve saldırının daha da yıkıcı olmasına neden oluyor. Hiccup, bir kahraman olma umuduyla çıktığı yolda, köyde yine felakete yol açtığı için herkes tarafından dışlanıyor. Ertesi gün, kimsenin ona inanmamasına, hatta alay etmesine rağmen Hiccup'ın içinde bir umut vardır. Vurduğu ejderhayı bulmak için ormanın derinliklerine dalar. Kırık ağaçların ve yerde bıraktığı derin izlerin sonunda icadının ağına dolanmış, çaresizce yatan o efsanevi yaratığı bulur. Gecenin öfkesini. İşte hayatının fırsatı, yıllardır hayalini kurduğu an. Bıçağını çeker, babasına, Astrid'e, tüm köye kendini kanıtlayabilir. O bıçağı ejderhanın kalbine saplaması tüm hayatını değiştirecektir. Ama o da ne? Ejderha gözlerini açar ve Hiccup o gözlerde saf bir öfke değil, kendisiyle aynı çaresizliği ve korkuyu görür. O an anlar ki karşısındaki bir canavar değil, tıpkı onun gibi korkmuş bir canlıdır. Yapamaz, bir katil olamaz. Bıçağını indirip ejderhayı serbest bırakır. Serbest kalan gecenin öfkesi, Hiccup'ı öldürmek yerine üzerine atlayıp korkunç bir kükreme ile onu yere sabitler. Hiccup ölümünü beklerken ejderha sadece kükrer ve sonra gider. Ama tam olarak gidemez, uçamıyordur. Hiccup'ın atışı kuyruğunun dümen görevi gören bir parçasını koparmış ve dengesini tamamen bozmuştur. Bu olaydan sonra Hiccup babası tarafından zorla ejderha eğitimine yazdırılır. Astrid ve diğer gençlerin kas gücüyle parladığı bu arenada Hiccup tam bir felakettir. Ancak ormanda artık dişsiz adını verdiği gecenin öfkesiyle gizli bir dostluk kurmaya başlar. Ona balık getirir, hareketlerini çizer, zayıf noktalarını, sevdiklerini ve sevmediklerini öğrenir.
yılan balığından ölümüne nefret ettiğini, belirli bir bitkinin kokusunun onu sakinleştirdiğini, bir ışık yansımasını bir kedi gibi takip ettiğini ve boynunun altındaki belirli bir noktayı kaşıyınca kendinden geçtiğini keşfeder. Bu gizli bilgileri ejderha eğitimi arenasında kullanmaya başlar. Diğerleri kaba kuvvetle saldırırken Hiccup, ejderhaları tek bir hareketle, bir kaşıma veya bir bitkiyle etkisiz hale getirir. Birdenbire köyün en sarsak çocuğu, en yetenekli ejderha eğitmeni olur. Herkes ona hayran kalır. Astrid ise bu ani ve şaşırtıcı başarıdan şüphelenir. Hiccup, demirci yeteneklerini kullanarak dişsiz için deriden ve metalden mekanik bir kuyruk kanadı yapar. Artık dişsiz sadece Hiccup'ın kontrol ettiği bir mekanizmayla uçabiliyordur. Birlikte gökyüzünde süzülürler, bulutların üzerinde dans ederler. Bu, Hiccup'ın hayatındaki ilk gerçek özgürlük ve mutluluk anıdır. Fakat bu sır fazla uzun sürmez. Astrid, Hiccup'ı takip eder ve dişsizi keşfeder. Panikle köyü uyarmaya çalışırken, Hiccup ve dişsiz onu yakalayıp hayatının uçuşuna çıkarırlar. Başta korkan Astrid, bulutların üzerindeki o büyülü anı yaşayınca Hiccup'ın bildiği gerçeği anlar. Ejderhalar sandıkları canavarlar değildir. Ama macera burada bitmez. Uçuş sırasında yüzlerce ejderhanın bir yöne doğru sürü halinde uçtuğunu görürler. Dişsiz de içgüdüsel olarak onları takip eder ve onları dev bir volkanın içindeki ejderha yuvasına götürürler. Ve orada korkunç gerçekle yüzleşirler. Ejderhalar çaldıkları yiyecekleri kendileri için değil, yuvanın derinliklerinde yaşayan devasa, zalim bir kızıl ölümü beslemek için çalıyorlarmış. Yeterince yiyecek getirmeyen ejderhayı ise kızıl ölüm anında yiyormuş. Ejderhalar katil değil, kurbanmış. Hiccup, eğitimdeki son sınavında tüm köyün önünde bir ejderhayı öldürmek zorundadır. Ancak o, silahlarını yere bırakır ve onlara ejderhaların gerçek doğasını göstermeye çalışır. Tam arenadaki ejderhayı sakinleştirmeyi başarmışken, babası Stoik'in "dur" diye kükremesiyle arena cehenneme döner. Ejderha panikler ve kontrolden çıkar. Hiccup'ın çığlığını duyan dişsiz, onu kurtarmak için arenaya dalar. Köy halkı ilk defa bir gecenin öfkesini bu kadar yakından görür ve dehşete kapılır. Dişsiz, Hiccup'ı kurtarır ama Vikingler tarafından tuzağa düşürülüp yakalanır. Stoik, oğlunun bir ejderhayla dostluk kurduğunu öğrendiğinde yıkılır. Hiccup, babasına kızıl ölümden ve yuvadan bahseder. Stoik, bunu bir fırsat olarak görür. Dişsizi zincirleyip gemisine bağlar ve onu bir rehber olarak kullanarak yuvayı yok etmeye gider. Oğlunu ise "artık benim oğlum değilsin" diyerek geride bırakır. Hiccup her şeyini kaybetmiştir ama Astrid ona umut verir. Hiccup, korkak olmak yerine bir Viking gibi davranmaya karar verir. Astrid ve diğer gençleri de yanına alarak eğitim arenasında evcilleştirdikleri diğer ejderhalara binerler ve babalarını kurtarmak için yola çıkarlar. Stoik ve Vikingler yuvaya vardıklarında kızıl ölüm ortaya çıkar ve tüm filoyu yok etmeye başlar. Tam her şeyin sonu geldiğini düşündükleri anda gökyüzünde bir ejderha süvari birliği belirir. Hiccup ve arkadaşları. Devasa bir savaş başlar. Gençler, kızıl ölümün dikkatini dağıtırken, Hiccup, suya batan gemide zincirli olan dişsizi kurtarmaya çalışır. Stoik, oğlunun ne kadar cesur olduğunu görür, suya dalar ve dişsizi kendisi kurtarır. O an, oğluyla gerçekten gurur duyar. Artık final yüzleşmesi zamanıdır. Hiccup ve dişsiz, kızıl ölüme karşı imkansız bir savaşa girerler. Zekalarını kullanarak onu bulutların içine çekerler ve görüşünü kapatırlar. Dişsiz, kızıl ölümün ağzının içine güçlü bir plazma atışı yapar. Bu, dev canavarın içten içe patlamasına neden olur. Ancak zaferin bedeli ağır olur. Patlama sırasında Hiccup, dişsizin sırtından düşer. Dişsiz, yanan mekanik kuyruğuna rağmen arkadaşını kurtarmak için alevlerin arasına dalar. Hiccup gözlerini açtığında Berk'teki yatağındadır. Etraf sessizdir. Yanı başında sadık dostu dişsiz mırıldanarak onu beklemektedir. Kalkmaya çalıştığındaysa bir şeyin eksik olduğunu fark eder. Sol bacağı. Savaşın kargaşasında bacağını kaybetmiştir. Tıpkı dişsizin eksik kuyruk kanadı gibi
Onun da artık demirci ocağında yapılmış bir protezi vardır. İki dost artık birbirlerini fiziksel olarak da tamamlayan, kaderleri birbirine bağlanmış birer parça gibidir. Kapıyı açtığında ise bambaşka, hayal bile edemeyeceği bir Berk'le karşılaşır. Vikingler ve ejderhalar artık birlikte, barış ve uyum içinde yaşamaktadır. Evlerin çatılarında ejderhalar tüner, çocuklar Gronklin'ların üzerinde zıplar, Vikingler Nadırlarla balığa çıkar. Artık korku değil, neşe ve işbirliği vardır. Babası ona sarılır ve gözlerinde yıllardır hasretini çektiği o gurur ifadesiyle "Seninle gurur duyuyorum oğlum" der. Astrid ise onu her şeyi başlatan o maceranın ödülü gibi bir öpücükle karşılar. Sonuç olarak Hiccup bir ejderha öldürerek değil, onu anlayarak, merhamet göstererek ve onunla dost olarak kendini kanıtlamıştır. Onun cesareti ve ön yargılara karşı duran merhameti sadece kendi hayatını değil, tüm halkının geleceğini değiştirmiştir. Vikingler, asırlardır süren bu anlamsız savaşı bitirip, ejderhaları öldürmenin değil, onlarla birlikte yaşamanın gücünü keşfetmişlerdir. Hiccup'ın hikayesi, en büyük düşmanımızın aslında en iyi dostumuz olabileceğini ve gerçek gücün kaslarda değil, kalpte ve akılda yattığını kanıtlar. İşte bu ölümsüz hikayenin live action olarak karşımıza nasıl çıktığını hep birlikte gördük. Yorumlarda film hakkındaki düşüncelerinizi ve en sevdiğiniz sahneleri paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve daha fazla recap için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.